Dostlar merhaba. Bu İtalyan ordusu niye her işi eline yüzüne bulaştırıyordu? Niye hiçbir şeyi beceremiyordu? Ama öncesinde istediğimiz like ve yorum desteği. Şu yüzü bir geçelim artık ya. Bugünkü konuşacağımız konu 2. Dünya Savaşı'nda İtalyan ordusunun Almanların en büyük müttefikiydi ama bir yandan da başka bir bakış açısıyla tam bir ayak bağıydı. Nedeni ise İtalya'nın başında bulunmuş olduğu Mussolini ve İtalyan ordusunun sürekli başarısız olmalarıydı. Mesela bunlardan biri tam bir hayal kırıklığı olan İtalyan ordusunu rezil eden Yunanlardı. Almanlar yayılma içine girmişken İtalyanlar da Balkanlar üzerinden Yunanistan'ı işgal etme kararı aldı. Ekim 1940'da ülkeye saldıran İtalyanların Yunanistan'ı almada yaşadığı tam bir başarısızlığın ve hezimetin ardından Adolf Hitler Balkanları kontrol altına alabilmek için ordusunu doğruca Yunanistan'a yönlendirmiş, hızlı bir Blitzkrieg ile yani Yıldırım Savaşı taktiğiyle 1941'de ülkeye girilmiştir. Ve Mayıs ayının ortalarına doğru Yunanistan, Almanya, İtalya, Bulgaristan olmak üzere 3 farklı devletin işgali altında kalmıştır. İşgal altında olunan süre boyunca sivil Yunanistan halkı birçok zorluk ile karşı karşıya kalmış ve 300 bin sivil açlık ve salgından hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmişti. Ve buna bağlı olarak tüm ülke ekonomisi çökmüştür. Tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa'da görülen en etkili direniş Yunanistan'da çıkmıştır. Bu güçler ülkeyi denetim altında tutan güçlere karşı, gruplara karşı gerilla atakları ile saldırmışlardır ve büyük casusluk eylemlerinde bulunmuşlardır. 1943 yılına gelindiğinde ise bu direnişçi gruplar birbirleriyle çatışmalara girmişlerdir. Ve buna bağlı olarak 1944 yılında bağımsızlığın ardından krize neden olan ülkede iç savaş çıkmasına neden olmuştur. Ama arkadaşlar şunu da belirtmem lazım ki İtalya Yunanistan'a işgal altında tuttuğu Arnavutluk toprağı üzerinden saldırdı. Ve işgal etmek isterken Arnavutluğun yarısını kaybedip tüm ordusu Yunanistan tarafından geri itildi. Gelelim İtalya'nın başka bir başarısızlığına. Afrika cephesinde Afrika'da 2. Dünya Savaşı başladığında Libya'da yenilgi üstüne yenilgi alan İtalyan ordusu en sonunda Hitler'den yardım istemek zorunda kaldı. Ve meşhur olan komutan Erwin Rommel Afrika Kolordu Komutanlığı'na atanacaktı. Ve burada çöl tilkisi lakabını alıp İngilizleri Mısır'a kadar kovalayacaktı. İtalya'nın başarısızlığı aslında başka bir efsane doğurmuştu. İtalya'nın başarısızlıklarını sadece birkaçını saydık. Ama neden başarısız olmuştu? Neden böyle olmuştu? Sürekli bunlar sohbet konusu olur 2. Dünya Savaşı konuşulduğunda. İtalya'nın başında bulunan Mussolini'nin savaş çanları çalmaya başladığı zamanlar hala aklında net bir seçenek yoktu. Miğfer'e katılma konusunda bir kesinlik yoktu. Kararsızdı ve müttefikler de aklını çelmeye çalışıyordu. Ama Almanlarla aralarında ideolojik bir bağ vardı ve kendisini miğferlere daha yakın kılıyordu ve sonunda miğferler yanında İtalya savaşa girdi ama tamamen hazırlıksızdı. Peki gelelim İtalya'nın ana başarısızlık sebeplerine. Birinci sebeplerden birisi İtalyan ekonomisinin savaş için yeterli olmaması. Yeterli olmayı bırakın yakın bile değildi. En önemli sebep ise İtalyan halkının miğfer tarafında yer almak istememesiydi. Birinci Dünya Savaşı'nda sonradan katılmış olsa da İtilaf devletleri tarafından olan İtalya halkı ise İngilizleri daha çok dostane şekilde görüyorlardı. Almanları ise kendilerine düşman görüyordu İtalyan halkı. Dolayısıyla miğfer safında yer alan Mussolini İtalya'sında halk hiçbir zaman tam anlamıyla Mussolini'yi desteklememişti. İtalyan ordusu halk nasılsa İtalyan ordusu da öyleydi. Hiçbir şekilde Mussolini'yi desteklemiyordu ve miğfer safında yer almak istemiyorlardı. Ve bu da doğal olarak savaşta isteksizlikler getiriyordu. Ve bunun dışında en önemli sebeplerden biri ise ordunun tesisat ve donanım bakımından yetersiz olmasıydı. Karşıdaki askerlere nazaran hiç aynı seviyede değillerdi. Yeterli seviyede generalleri ve subayları bile olmayan İtalya üstüne üstlük Mussolini'nin aceleli, çelişkili kararları eklenince ordu adaptasyon sorunu yaşadı ve taktik disiplinden yoksun kaldı. Ve üst üste yaşanan başarısızlıklar ve İtalyan ordusu moral anlamıyla tamamen bitmiş, gerilemiş ve tüm savaş şevkini kaybetmişti. İtalyan ordusu ve İtalyan mühendisliği yeni gelişen teknolojilere ayak uyduramadı. Zaten daha tam hazır olmayan bir orduyu ve sanayiyi İtalya haliyle savaş esnasında da yeni gelişen teknolojisini ordusuna adapte edemedi. Bütün bu nedenler isteksiz, kararsız, savaş şevkinden yoksun, moralsiz bir İtalya ordusunu ortaya çıkardı. Yoksa İtalya her ne kadar savaşa hazır olmasa da hiç çoktan bence Yunanistan'ı işgal ederdi. Yunanistan'ı dahi işgal edemeyen İtalya'nın sebeplerini teknik açıdan değil de biraz da duygusal açıdan bakmak lazım. Yoksa bu bölgeyi bilen, Kuzey Afrika'ya hakim olan, yıllardır bu doğrultuda politikalar takip eden ve genişleme stratejisini kafasına koymuş, özellikle donanma bakımından ileri olan İtalya, moralli ve daha istekli olup daha zeki kişiler tarafından ordusu kontrol edilebilseydi Yunanistan'ı kolayca işgal edip Kuzey Afrika'da İngilizleri sıkıştırıp Almanları çok iyi destekler sağlayabilirdi. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen sana çok teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi lütfen unutma. Tüm yorumlarınıza da cevap veriyoruz.